Misafirlerimin uçağı indi, onları bekliyoruz. Ancak onlarla buluşmadan önce size biraz aracı göstermek istiyorum. Çünkü yurt içinde pek fazla uçak kullanmak istemediler. Araçta daha konforlu hareket edeceklerini düşündüler. Ben de onlar için muhteşem bir araba ayarladım. Arabayı daha önce gördüm ve 6-7 ay önceden rezerve ettim bu tarihler için. Çok keyifli bir araba. Şimdi gelin size arabanın içini göstereyim. Araç arkamda. Saim abiyle beraber bir hafta geçireceğiz. Şimdi aracı size göstereyim. Gelin bakalım. Misafirlerin aracı gördüğünüz gibi Mercedes Sprinter Extra olarak geçiyor. Extra kısmı şu arka tarafındaki bagajla da aynı şekilde anlaşılabiliyor. Gelin size aracın içini göstereyim. Benim 4 misafirim olacak. 4 misafiri bu 4 koltukta rahat rahat oturtmayı planlıyorum. Arka taraftaki bu geniş koltuğa genellikle kişisel eşyalarını koyarlar diye düşündüm. Bu arada arka tarafta bir tane televizyon var. Televizyon arkasında da bagajlarını koyabilecekleri geniş bir alan var. Bir de bu tarafa doğru bakalım. Şuradaki koltuk ters koltuk olduğu için pek fazla kullanılmayacak. Orada ben kendim oturmayı planlıyorum. Ya da belki arkada otururum. Bu şekilde şoförle de bir ara bölmesi var. Ancak bu ara bölmede kapanıyor. İlk önce ön tarafı gösterdikten sonra bu ara bölmeye ne gelecek onu da göstereyim. Buradaki televizyon tuşuna bastığınız anda böyle gördüğünüz gibi televizyon ortaya çıkıyor. Aynı zamanda buradaki masalar da yine bu şekilde elektronik bir şekilde açılıyor. Araçtaki elektronik sistem böyle şoförle telefonla konuşma. Çünkü orta bölme kapalı olduğu için bir de Wi-Fi de var burada. Bu şekilde masada açılabiliyor aynı şekilde. Durum böyle. Biz böyle misafirlerimizle bir 10 gün geçireceğiz. Araçtan da keyif almalarını diliyordum. Çünkü uzun yollar yapacağız. Kapadokya'ya, Pamukkale'ye, Efes'e birçok yere gitmeyi planlıyoruz. Umarım araçtan da keyif alırlar. Misafirlerim şehirdeki otel seçimini bana bırakmışlardı. Sadece İstanbul'da değil, her yerde. İstanbul için onlara hem ofisimin yanındaki hem de benim için bence şu an İstanbul'daki en iyi yer olan JW Marriott'u önerdim Karaköy'de. Misafirlerime JW Marriott'u önermemin sebebi konumu çok merkezi olması. Aradıkları her şeye yürüyerek veya belki de bir vesait uzaklıkta olmaları. Örneğin Tarihi Yarımada isterseniz buradan çok rahatlıkla yürüyebilirsiniz veya en fazla bir vesaitle trafikle hiçbir şey karışmadan toplu taşımayla, tramvayla da ulaşabilirsiniz. Otelin personeli de çok kaliteli, çok da lüks bir anlayışı var aynı zamanda. Her zaman 24 saat boyunca misafirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben aynı zamanda otele spora da geliyorum. Dolayısıyla otelle çok haşır neşirim. Burayı her misafirime gönül rahatlığıyla öneriyorum diyebilirim. Akşam yemeğini Mürver Restoran'da aldık. Hemen JW Marriott'tan biraz ilerledikten sonra Novotel'in terasında yer alıyor. Mürver Restoran aynı zamanda Novotel'de kalıyorsanız kahvaltıyı alacağınız yerlerden de bir tanesi. Özellikle ilk akşamları olduğundan dolayı böylesine güzel bir tarihi yarımada manzarasıyla misafirlerin bir İstanbul'da hoş geldiniz akşam yemeği yesinler istedim. Dolayısıyla buraya geldik. Ambiyans çok güzel. Rezervasyonunuzu haftalar öncesinde yapmanızı tavsiye ederim ki manzaralı bir masa elde edebilirsiniz. İstanbul turlarımıza Topkapı Sarayı'yla başlıyoruz. 3. Ahmet Çeşmesi ve arkasında Ayasofya'yı gördükten sonra Bab-ı Hümayun Kapısı'ndan Topkapı Sarayı'na giriş yaptık. Ayyeri'ni, Darphane ve arkeoloji müzelerine giden yolu geçtikten sonra Bab-ı Selam Kapısı tüm ihtişamıyla karşımızda. Bence İstanbul'a gelmişken saraya da girerken burada bir anı fotoğrafı çektirmeyi unutmayın. Hemen bizi Bab-ı Selam Kapısı'ndan sonrası Divan Meydanı karşılayacak. Günümüzdeki müzenin de giriş noktası burası. Hemen sağ tarafta Topkapı Sarayı'nın maketini gördükten sonra yine sarayın sağ tarafında yer alan, günümüzde sadece birkaç odası ziyarete açık, sarayın o dönemki matbaahı amiresi, yani sarayın mutfağına götüreceğim sizi. Bu arada saray ziyaretimizden sonra öyle bir restorana gideceğiz ki çok güzel bir birleştirici anlamı olacak. Ben hep burada bir anlatım yaparım çünkü kaşıklara da özel bir ilgim var. Sarayın yemek takımı koleksiyonlarıydı. Sağ tarafta 3. avluya giriş yapmadan önce sizi kubbe altına götüreceğim. Günümüzdeki Bakanlar Kurulu gibi bir görev yapan Divanı Hümayun'un toplandığı yer aynı zamanda. Adalet Kulesi'nin altındaki salon. Bu arada İstanbul ziyaretlerinizi bir filmle birleştirmek isterseniz İstanbul Kanatlarımın Altında filmini mutlaka izlemenizi veya bir tanıdığınız İstanbul'a gelecekse ziyareti gerçekleştirmeden önce izlemesini tavsiye ederim. YouTube'da var ve farklı dil seçenekleriyle de izleyebilirsiniz. Sarayın içerisinde bir müze daha var. O da harem. Mutlaka girilmesi gereken bir nokta. Karşımızda Adalet Kulesi vardı. Gelin bir de sizi hareme götüreyim ben.
Harem ziyaretlerinin ardından 3. avlu olan Enderun avlusuna doğru çıkıyoruz. Hemen karşımızda Fatih Köşkü var. Bayağıdır restorasyondaydı. Misafirlerin genellikle buraya girme amacı hemen karşımızda gördüğümüz 86 karatlık Kaşıkçı elmasını görmek üzerine oluyor. Misafirlerin çoğunlukla kadınlardan oluştuğu için bu Kaşıkçı elmasının karşısında bayağı uzun bir süre vakit geçiriyorum diyebilirim sizinle. Fatih Köşkü'nün bir diğer özelliklerinden bir tanesi de hemen karşımızda çok güzel bir boğaz manzarasına ev sahipliği yapması. Bir diğer cepheye döndüğümüz zaman da yine adalar, hatta güzel bir açık havalı bir İstanbul gününde Uludağ'a kadar görüş mesafesine sahip olması diyebilirim. Bu arada biz misafirlerimle onların talebi üzerine hızlandırılmış bir Topkapı Sarayı turu yapıyoruz. Hatta şu an 4. avluya çıktık bile. Normalde Topkapı Sarayı'nı sabah erken saatte gezip gelip akşam müzenin kapanış saatine kadar keyifle de gezebilirsiniz. Sarayın içerisinde bir restoranda bulunuyor hatta. Çok güzelsin İstanbul gerçekten. Şimdi 4. avludaki son noktamız olan yine İstanbul Kanatlarımın Altında filmiyle bağdaştıracağım ama burayı o filmi izledikten sonra gezerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. 4. Murat'ın Bağdat Köşkü ile sonlandırıyoruz. Buradan aynı geldiğimiz yoldan geri dönerek Ayerin'i de yanımızda bırakarak Topkapı Sarayı'ndan çıkacağız. Hemen karşımızda Ayerini var. Hazır gelmişken bir de Ayerini'ye doğru girelim. Bu arada alacağınız müze kartla Ayerini'ye de ücretsiz giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer yabancıysa misafirleriniz Topkapı Sarayı bileti aldıkları zaman kombine biletleriyle yine Ayerini'ye giriş gerçekleştirebiliyorlar. Evet, yavaştan Topkapı Sarayı'ndan çıkıyoruz. İlk önce Soğukçeşme Sokak'tan Ayasofya'nın hemen arkasından misafirlerimi biraz yürütüyorum ben. Ben bu sokağa bayılıyorum. Sokağın sonunda çok güzel Sarnıç isimli bir restoran da var. Ancak misafirlerimi ben nereye getirdim? Matbah isimli restorana getirdim. Aynı zamanda Michelin Guide'de de yer alıyor. Buraya gelmemizin sebebi Topkapı Sarayı'nda gördüğümüz saray mutfağının burada misafirlerimin deneyimleyecek olması. Gördüğünüz şeylerin hepsi Osmanlı saray mutfağıdır. Matbah'ın web sitesinden ürün detaylarına bakabilirsiniz. Ben her misafirimi mutlaka buraya getirmeye çalışıyorum. Devamında Tarihi Yarımada'daki yürüyüşümüze devam ediyoruz. Misafirlerimle yemekten sonra ilk gideceğimiz durağımız Ayasofya. Hem Ayasofya hem de hemen karşısındaki Sultanahmet Camii cami statüsünde oldukları için müze gibi herhangi bir fast track, yani öncelikli giriş uygulamasına sahip değiller. İki cami de çok popüler turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğu için kapılarının önünde sıra bekleyen turistleri göreceksiniz. Biz de tabii ki de burada vakit kaybediyoruz. Ancak ben buna vakit kaybetme demiyorum. Misafirlerimle sokak lezzetleri hakkında konuşuyoruz. Hem Sultanahmet Cami hem de Ayasofya'yı kendilerine dışarıdan anlatıyorum. Ayasofya'ya giriş yaptıktan sonra insanların hep merak ettiği bir taş grubu var. Bu da 2. Ayasofya'dan kalma. Tabii kedi gördüm mü videoyu almadan da edemiyorum. Hadi gelin size şimdi biraz da Ayasofya'nın içini göstereyim. Gezginler Ayasofya'dan çıkarken bir mozeyi görmeden çıkmasınlar diye böyle bir ayna yerleştirilmişti müzeyken. Halen cami kendi duruyor. Sağ tarafta Konstantinopolis'i, sol tarafta da Justinian Ayasofya'yı Meryem Ana ve Hazreti İsa'ya sunuyor. Haydi gelin beraber bir de Sultanahmet Camii'yi sizinle gezelim. Bu parktan devam ettikten sonra A kapısından Sultanahmet Camii'ye giriş yapıyorsunuz. Kapıdan girdikten sonra hemen arkanızı dönmenizi sizden rica edeceğim. Çok güzel bir Ayasofya manzarası var. İstanbul'u gezerken insanın sağa sola yukarı bakması gerekiyor. Çünkü o kadar sürpriz güzelliklerle dolu bir şehriz ki tabiri caizse bu güzelliklerin farkına varmak için biraz uyanık olmamız gerekiyor.
Peki İstanbul'a bir tanıdığım geldi ve kısıtlı vakti dolayısıyla İstanbul'da sadece tek bir camiye girebiliyor. Hangi camiye gitmesini tavsiye ederdim biliyor musunuz? Karşınızda gördüğünüz Süleymaniye Camii. Konumu ve önemi itibariyle Ayasofya ile Sultanahmet Camii her an binlerce misafire ev sahipliği yapıyor. Fakat Süleymaniye Camii çok önemli olmasının yanı sıra uzakta kaldığı için daha fazla insana ev sahipliği yapıyor. Ben de misafirlerime hem bir külliye kültürü, türbeler, defin törenleri, abdest alma gibi dinimiz ve sosyal hayatta yaptığımız şeyleri misafirlerime çok daha rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Bu arada kedi gördüğüm zaman videosunu veya fotoğrafını çekmekten edemiyorum. Dolayısıyla bir de onun da videosunu araya sıkıştırmış oldum. Hürrem Sultan'la Kanuni Sultan Süleyman'ın türbelerini gördüm. Bu arada burada çok ilginç de bir şey var. Anne karnındaki cenini temsil eden vav harfini geçtikten sonra hemen külliyenin mezarlık kısmı da karşımıza çıkıyor ve Hürrem Sultan'la Kanuni Sultan Süleyman'ın da türbeleri yine burada yer alıyor. Külliyenin bir diğer avantajlarından bir tanesi de yine Boğaz'a ve çok güzel Haliç manzarasına ev sahipliği yapması. Karşınızda tüm ihtişamıyla Süleymaniye Camii. Türkiye'ye gelen yabancılar öyle ya da böyle bir şekilde ya baklava ya da lokumu yanlarında götürüyorlar. Ancak benim onlara tavsiyem bir de alışveriş listelerine akide şekerini eklemeleri. Balat'taki merkez şekercisi 100 yıllık markalardan bir tanesi. Ortaklarından bir tanesi de benim arkadaşım olur, çok yakın, Mahmut. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Ben de misafirlerimi her zaman Balat merkez şekercisine getirip en azından bir akide şekerini tattırıyorum. Peki size İstanbul Balat'ta bir tane kilise var ve bu kilise Viyana'da üretilmiş desem ne düşünürsünüz? Balat'ta yer alan Bulgar Kilisesi, gerçek adıyla Sveti Stefan Kilisesi, tamamen dökme demirden Viyana'da üretilmiş prefabrik bir şekilde ve şu an İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayan aktif bir kilise. Hatta yakın dönemde de restorasyon geçirdi. 2018'de uzun, yaklaşık 7 yıllık bir restorasyonun sonrasında tekrardan ziyarete açıldı ve şu an ibadete de açık. Balat'ta tavsiye ettiğim lezzet noktalarından bir tanesi de Fındık Kabuğu Restoran. Sveti Stefan Bulgar Kilisesi'ne de çok güzel bir manzarası var en üst katında. Bu arada asansör yok. Merdivenle çıkmanız gerekiyor. Ancak merdiven çıkmadan da bahçesinde güzel bir şekilde fındık ve kuru fasulye yemenizi, özür dilerim fındık nereden çıktı, köfte ve kuru fasulye yemenizi tavsiye ederim. Gruplar içinde böyle bir salonu var. Hatta bu salondan da yine Bulgar Kilisesi karşınızda gördüğünüz manzarayla beraber çıkıyor. Kuru fasulye gördünüz, yoğurtlu mezeleri var ve diğer meze çeşitleri mevcut ama dediğim gibi ben buraya geldiğiniz zaman fındık kabuğunda köfte veya kuru fasulye bir de yoğurtlu bir meze ile beraber taşlandırmanızı tavsiye ederim. Misafirlerimle Fener Balat'tan Galata Kulesi'ne doğru geçerken sohbet ediyorduk. Onların da Yahudi olduğunu öğrendim ve Galata Kulesi'ne çıkmadan onları güzel bir müze, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'ne doğru götürmeye karar verdim. Türk Yahudilerinin bu topraklarda hem ülkenin sosyal ve devlet yaşamına olan katkılarının anlatıldığı bu müzede misafirlerim oldukça keyif aldılar. Aynı zamanda Neve Shalom Sinagogu da yine müzenin içerisinde yer alıyor. Buraya gelecekseniz mutlaka önceden müzeye haber vermenizi tavsiye ederim. Misafirlerinizin veya kendinizin pasaportlarının, kimliklerinin mutlaka yanında olması gerekli. Çünkü içeri bir güvenlik kontrolüyle beraber giriyorsunuz.
Netflix'te yayınlanan Perapalaz'ta Gece Yarısı dizisiyle beraber tekrar çok popüler olan Perapalaz Oteli'ne götürüyorum sizi. Bu otelde bence İstanbul'un en özel etkinliklerinden bir tanesi halen yapılıyor. Perapalaz'ta çay saati etkinlikleri. Canlı müzik, piyano eşliğinde burada çok güzel bir etkinliğe katılabilirsiniz. Her gün gerçekleşiyor. Perapalaz'ı arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Misafirlerimle Perapalaz'ta bir şeyler yiyip içtikten sonra hadi bir de programa Mısır Çarşısı'nı ekleyelim dedik. Ve Mısır Çarşısı'nda kendilerine biraz serbest zaman verdim. Bu arada Pandeli restoranda Mısır Çarşısı'nın hemen ikinci katında yer alıyor. Eğer çarşı etrafında yemek yiyecekseniz mutlaka Pandeli'yi de size tavsiye ederim. Biraz iddialı konuşacağım. Bence dikkatli olun ve notlarınızı alın. İstanbul'da bir akşam yemeği hakkınız varsa bunu ben kesinlikle Tersane Restoran'dan yana kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an Gaziantep peynirini, muhammarayı, zahter salatasını ve mancayı görüyorsunuz fıstıklı. Bana kalırsa mezeleri İstanbul'da en iyi olan restoran, kebaplarıyla ön plana çıkıyor. Benim için apayrı bir yeri var. Manzarası şahane. İstanbul'da bir akşam yemeğiniz varsa buraya gelin. 2 akşam yemeğiniz varsa ilkine buraya geliyorsanız ikincisine yine buraya gelmeyi düşünebilirsiniz. Şahane bir deneyim olacaktır sizin için. Misafirlerimle Boğaz turunu Ahırkapı iskelesinde bitirdik. Hemen aracımızı da iskelenin karşısına çağırmıştık. Aracımız geldi, bizi aldı ve buradan Kapalı Çarşı'ya doğru gidiyoruz. Gerçekten Kapalı Çarşı büyülü bir yer. Misafirlerim İstanbul'da son görmek istedikleri şeyin tekrar Kapalı Çarşı olmak istediğini belirttikleri için tekrardan gidiyoruz. Ülkelerine dönerken alacakları hediyelikleri de buradan anısı olan yerlerden almak istediler. Nuri Osmaniye Camii'ye geçtikten sonra Kapalı Çarşı'nın ana kapısından çarşıya giriş yaptık. Önce birkaç hediyelik lokum ve baharat baktıktan sonra kendilerini yine çok özel bir restorana götürdüm. Gelin size biraz restorandan bahsedeyim. Havuzlu Restoran Kapalı Çarşı'nın ilk restoranı. Aynı zamanda şu an çarşının en büyük kapasiteye sahip restoranlarından bir tanesi. Ev yemekleri, fırın yemekleri, dönerleri çok iyi. Adını bu arada restoranın hemen önündeki anıt havuzdan, fıskiyeli havuzdan alıyor. Biz burada şahane bir yemek yedik. Lezzet şahaneydi, personel şahaneydi ve aynı zamanda kapalı bir alan olmasına rağmen içeride çok güzel bir hava da aldık diyebilirim. Aynı zamanda çarşının dışına çıkma zorunluluğu olmadan yemek yemekte vakit anlamında bize oldukça kolaylık sağladı. Kedilerle İstanbul turuna veda ediyoruz.